Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. I want you, AJ, Anthony Joshua. Let's give the fight fans what they want. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Tyson Fury ve Arslanbek Mahmudov arasındaki karşılaşma dün gece oynandı. Ve gerçekten de tribünleriyle, soyunma odalarıyla, maç sonuyla çok konuşulacak bir boks gecesi daha geride kaldı. Şimdi Fight Club Türkiye'de İngiltere, Londra'ya gidiyoruz ve dün gece yaşanan her şeyi ayaklarınızın önüne seriyoruz. Listen, let's give the fight fans what they want. Tyson Fury, İrlanda kökenli İngiliz vatandaşı olarak ringe çıktı. Mahmudov Kanada'da yaşıyor ama memleketi Ossetya, Kuzey Ossetya. Yani Kumuk Türklerinden sevgili arkadaşlar. Ringe bu şekilde geldi. En son maçında David Allen'ı mağlup etmişti İngiltere'de. Sheffield kentinde. Bu kez Londra'da çıktı. İkinci kez İngiltere'de ringe çıkmanın heyecanı içindeydi Mahmudov. Hayatının en büyük maçını yapacaktı Tyson Fury'ye karşı. Let's get this party started! Artık Alexander Usyk'e üst üste 2 kez kaybetmesinden dolayı mı ya da 16 ay boksa ara vermesinden dolayı mı, başka sebeplerden mi dolayı bilmiyorum ama Tyson Fury'nin Tottenham Hotspur Stadyumunda gerçekleştirmiş olduğu mücadelenin biletleri hala maç günü bile satıştaydı. Normalde en düşük 40 sterlinden biletler satışa çıkmıştı. Maç günü 10 sterline bile bilet bulunabiliyordu. Karşılaşmanın tüm detaylarını sizlere dakika dakika anlatacağım ama maçın öncesine gittiğimizde karşılaşmadan bir gün öncesinde Tyson Fury ve Mahmudov tartıya çıktılar. Tyson Fury 121.5 kilo geldi. 267.9 for the Gypsy King, Tyson Fury. Arslanbek Mahmudov ise 120.2 kilo tartım verdi. 264.9 pounds for Aslan Makhmudov. Maç öncesinde dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de Arslanbek Mahmudov'un parmağında bulunan zikirmatik ve hem tartıda hem basın toplantısında hatta kuleye çıktıklarında her daim yanında zikirmatiği gördük ve sürekli zikir yaptığına şahitlik ettik Mahmudov'un. Karşılaşmaya bu dini inanışlarıyla birlikte hazırlanmayı da unutmadı Mahmudov. Mahmudov çok enteresan bir adam. Ayı ile güreştiği zamanları belki hatırlarsınız. Hatırlayamayanlar için işte bakın o görüntüler. Арсланбек, под руку, Арсланбек. Под руку, вот хорош, бал. Сильно не зли, помнишь ты? Karşılaşma gelip çattığında ise stadyumda binlerce seyirci, on binlerce seyirci maçı beklemeye başladı. Spor camiasından, boks camiasından da olması beklenen en önemli kişi kimdi? Joshua'ydı. Joshua'yı da ringin kenarında gördük. Daha geçen hafta Deontay Wilder Chisora maçında da ringin kenarındaydı. Bu karşılaşmada da Joshua yine ringin hemen yanındaydı Eddie Hearn'le birlikte. Herkes maçın sonunda Tyson Fury ve Joshua face to face yapacaklar mı diye bekleniyordu. Çünkü neden? Haftalardır bunun haberleri çıkmıştı. Joshua ve Tyson Fury yaz mevsiminde maç yapacaklar diye. Bunun beklentisiyle birlikte Joshua'yı da orada görünce herkes maçın sonunda şenlik var dedi. Oldu mu şenlik? Onu birazdan göreceğiz. Karşılaşmaya hazırlanırken boksörler soyunma odasında Tyson Fury'nin şortunun hemen arkasında Rest in Peace Ricky yazısı dikkat çekti. Geçtiğimiz zaman diliminde kısa bir zaman önce Ricky Hatton dünyaca ünlü boksör, antrenör ve Tyson Fury'nin de çok yakın dostu olan Ricky Hatton 46 yaşında hayatından vazgeçmişti.
Bu sebeple sevgili arkadaşlar herkes, bütün dünya boks camiası özellikle çok büyük üzüntü yaşamıştı. Bunu unutmadı Tyson Fury. Tyson Fury'nin soyunma odasında enteresan bir olay daha gerçekleşti. Frank Warren Tyson Fury'nin soyunma odasındaydı sürekli. O maç başlayana kadar. Eddie Hearn'ın yanı boştu. Oraya gelip oturmadı. Ve burada Türkiye Aleşeyk'le biliyorsunuz aralarında milyar dolarlık bir dava olma ihtimali haberleri her yerde çıkmıştı. Ve ikili soyunma odasında yan yana geldiler. Suudi Arabistan'ın eğlence bakanı Turki Aleşeyk bir anda Manchester United'ın formasıyla Frank Warren'ın yanına gitti ve o formayı ona hediye etmek istedi. Aslında benim bildiğim kadarıyla Frank Warren Arsenal taraftarı. Artık ona nazire yapmak için böyle yaptı. Başka şey mi bilemiyorum ama bir Manchester United forması getirildi orada Frank Warren'a Turki tarafından. İlk olarak Arslanbek Mahmudov davet edildi ringe. Normalde müzikle ringe çıkılır ama o siren sesini tercih etti. Arslanbek Mahmudov tarafından savaş yanlılarına bir göndermeydi bu. Gerçekten de ses getirecek cinsten bir protesto girişiydi. Aslına bakarsanız Mahmudov'un yaptığı. Daha sonra da ringe Tyson Fury davet edildi. Mahmudov'un köşesinde Jack Ramsey yer alıyordu antrenör olarak. Tyson Fury'nin köşesinde ise Sugar Hill Stewart vardı. Karşılaşmanın hakemi iki boksörü de yan yana çağırdı ve mücadeleyi başlattı. Joshua pür dikkat bir vaziyette maçı izliyordu. Hatta Joshua bir ara kendi cep telefonuna maçı kaydetmeye başladı. Hatta şöyle söyleyeyim, Tyson Fury'nin en yakınlarına kadar bile olsa herkes, dünyadaki herkes birinci roundu Mahmudov'a verdi. Çünkü gerçekten çok iyi bir başlangıçtı bu. Hemen arkasından ikinci ve üçüncü roundda Tyson Fury üstünlüğü almayı başardı. Ama dördüncü roundda Mahmudov geri geldi. Gerçekten çok klas yumruklar vurdu. Ama buna rağmen birçok kişiye göre dördüncü round yine Tyson Fury'nindi. Arkasından devam eden roundlar içinde Mahmudov öyle bir sol kroşe vurdu ki tıpkı Alexander Usyk'le Tyson Fury arasında yapılan ilk maçta nasıl gözleri dönmüştü Tyson Fury'nin, hatırlayın o pozisyonu, birebir aynısı yaşandı. Ama devamını getiremedi Mahmudov. Tyson Fury maça devam etti. Karşılaşmanın genelinde üstünlüğü korudu. Zaman zaman ters kart yaptı kendisine. İlk rounda başladığı gibi zaman zaman da düz gardla maçını devam ettirdi. Hepinizin de bildiği üzere Tyson Fury düz gard bir boksör. Sağ gardlı bir boksör. Ama buna rağmen sürekli maç içinde bunu değiştirdi. Direkt yumruklarıyla çok ön plana çıktı ve karşılaşmayı almasında bu ciddi bir pay sahibiydi. Aparkat vuruşları derslikti. Hem sağ aparkat hem sol aparkat. Tyson Fury Mahmudov'a bunu defalarca yaptı. Mahmudov'un karşılaşmadaki beğenilen tarafıysa attığı kroşelerdeki etkilerdi. Ama sürekli sarılması, Tyson Fury de defalarca sarıldı, oyunu bozdu. Ve tekniğinin yetersiz kalması da Tyson Fury karşısında onu sonuçsuz bıraktı. Karşılaşmanın 10. roundu bittiğinde Sugar Hill Stewart, yani Tyson Fury'nin antrenörü, artık knockout zamanı, git işi bitir der gibi bir konuşma yaptı. Knockout bekliyordu ama olmadı. Maç bitti. Kazanan puanla Tyson Fury oldu. The winner by unanimous decision, Tyson Fury. Ama puanların iki tanesinde, iki hakemde 120'ye 108 verildi. Birinci round, ne dedim, dünyada kaç kişi varsa hepsi birinci roundu Mahmudov'a vermiştir dedim ama o iki hakem hariçmiş. Arkadaşlar 120'ye 108 ne ya? Birinci roundda adam kelimenin tam anlamıyla sürklase etti orada Tyson Fury'yi ama vermediler. Yani şöyle düşünüyorum ki 4-5 round, 6 round, 7 round
kesin kazanmış olsa Mahmudov adama maçı vermeyecekler. Bir hakem de lütfetmiş, birinci roundu Mahmudov'a vermiş. Bana kalırsa 2 roundu Mahmudov kazandı, 10 roundu Tyson Fury kazandı. Açık ara ama 120'ye 108 insafsızlık. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Devam edelim. Karşılaşma bitti sevgili arkadaşlar. Ve bir anda ne oldu? Gözler Joshua'ya çevrildi. Anthony Joshua ringin kenarında şöyle oturmuş, aynı bu şekilde artık kendisine sorulacak soruyu bekler gibiydi. Bu esnada ringin içinde röportajları yapan meslektaşımız Suudi Arabistan'ın ve Ring Magazin'in patronu, spor anlamında, Turki Aleşek'e mikrofon uzattı. Sıradaki tarihi maçı açıklayacak dedi. Ve Turki Aleşek gitti, Joshua'yı işaret etti ve Tyson Fury'yi işaret ederek sıradaki maçın Tyson Fury Joshua olduğunu söyledi. Tyson, he's the next. Tyson Fury, bakın Joshua'ya sıradaki rakibim sensin'i nasıl söyledi. On you, AJ, Anthony Joshua. Let's give the fight fans what they want. It's my challenge. Anthony Joshua to fight me, the Gypsy King, next. Battle of Britain. Peki Joshua buna ne karşılık verdi? Enteresan bir karşılık verdi. İlk önce ben gelmeyeceğim ringe dedi. Bu senin sahne şovun dedi. Rol çalmak istemiyorum'a getirdi. Tyson, you're a clout chaser. Tonight is your night, and you know I'll sit across that ring from you in due time. Ve arkasından seni çocukken dövdüm, yine döverim dedi. I've never had no problem getting in the ring with you. I punched you up when we were kids, and after watching you here tonight, I'll punch you up again. When you're ready, you come and see me and tell me your terms and conditions, and I'll have you in the ring when I'm ready. Tyson Fury normalde böylesine meydan okumaları yaptığında, rakiplerini yanına çağırıp onları maça davet ettiğinde, rakip olmak istediğinde çok ama çok argo konuşur. Ağzından çıkanı kulağı duymaz. Ama Joshua'ya karşı bunu yapmadı. Büyük ihtimalle Joshua'nın en son geçirmiş olduğu trafik kazasından etkilenmiş durumda Tyson Fury. Ve iki arkadaşını da kaybetmiş olmanın üzüntüsünün devam ettiğini düşünmüş olmalı ki Tyson Fury Joshua'nın üzerine sözcüklerle çok sert gitmedi. I'm the boss. You work for me. Cheers, Dal. Listen, let's give the fight fans what they want. Do not run from me this time. 10 years in the making. Let's fucking dance. Joshua bir ara bu meydan okuma sırasında orta parmağını falan gösterdi. Joshua neden böyle davrandı? Yani iki ihtimal veriyorum. Birinci ihtimal, ya Tyson Fury'nin performansını izledikten sonra 16 ay sonra geldi adam ne biçim dövüştü ya, helal olsun, ben bununla zor dövüşürüm mü dedi. Ya da arkadaşım ben böyle şovları sevmiyorum. Ringe de gelmek istemiyorum. Ben çıkarsınız, resmi sözleşmeler imzalanır, biter, hepsi olur. Çıkar konuşuruz. Ne gerekiyorsa face to face'imizi o zaman yaparız mı demek istedi Joshua. Bunları da zamanla takip edeceğiz. I want you, AJ, Anthony Joshua. Let's give the fight fans what they want. Ama bir de şunu düşünüyorum. Geçen hafta Deontay Wilder da bir meydan okudu. Maç yapalım diye. Sen de hazır değilsin dedi Joshua ona. Onu da reddetti. Bunu da mı reddediyor? Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Peşindeyiz. Bu olaylar tamamen bitti. Soyunma odalarına gidildikten sonra yapılan basın toplantısında Tyson Fury şunu söyledi. Yahu bu maçı yapmayacaksak ben niye geri döndüm? Ben bu maçı yapmak için boksa geri döndüm. Arada Mahmudov'la yaptık. Arkasından Joshua ile yapacağız diye döndüm. Olmaz ki gibi bir konuşma yaptı. Ardından da bu maç olmazsa o zaman belki de Usyk'le 3. maçı yaparız'a getirdi Tyson Fury. Joshua en son ciddi maçını 2024 Eylül'ünde Daniel Dubois ile yaptı. Ve knockout oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında ise Jake Paul'le yapmış olduğu bir mücadele vardı. Ya şimdi Joshua ve Tyson Fury sözleşme imzalasa, maçı yapmaya karar verseler Eylül'den önce zaten olmaz. Bu da ne demek oluyor? 2024 Eylül'ü, 2026 Eylül'ü 2 yıl ara. 2 yıl arada ciddi bir boks maçı yok. Jake Paul maçını saymazsak. Joshua hazır değil ki.
Joshua da arada bir iki tane maç yapacak ki ondan sonra gidip Tyson Fury ile dövüşebilsin. Bence bu maç yani zor gözüküyor arkadaşlar. Joshua Tyson Fury. Yani en azından Joshua ertelemiş gibi gözüküyor. Tottenham Stadyumunda bir maç daha vardı. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Conor Benn'le Regis Prograis arasındaki boks maçı. Yarı orta siklette gerçekleşen bu mücadelede yani 66.7 kilodan bahsediyorum. Gerçi tutturamadılar, 67 kilonun üzerinde geldiler ama bu mücadelede her iki boksör de 10 round üzerinden bir karşılaşma yaptı. Kazanan 98-92 tüm hakemlerin ortak kararıyla Conor Benn oldu. Conor Benn. Amerikalı Regis Prograis açıkçası rakip olamadı Conor Benn'e. En son Chris Eubank Jr.'ı mağlup etmenin büyük süksesiyle geldi ringe Conor Benn. Ringin kenarında Eddie Hearn vardı. Eddie Hearn maçı esniyerek izliyordu. Uykusu mu geldi artık? Yoksa bu maç beni hiç açmadı mı demek istiyor? Çünkü 15 milyon dolar karşılığında Conor Benn Eddie Hearn'ün takımından Zuffa Boxing'e geçmişti. Eddie Hearn onu en dandik zamanlarından alıp en iyi zamanlara getirmiş. Tam para kazanacağı döneme girdiğinde de Zuffa Boxing'e kaptırmıştı. Eddie Hearn o sırada o yüzden esniyordu herhalde. Uykum geldi gider gibi. Neyse, Regis Prograis Amerikalı 37 yaşında bu mücadeleyi kaybettikten sonra emeklilik kararı aldı. 30 galibiyet 4 yenilgiyle boksa veda etti. Bir izleyici daha vardı ringin kenarında, Chris Eubank Jr. Chris Eubank Jr. Conor Benn'e yenilmişti son maçında. Ve Conor Benn'den artık 3. maçı mı istiyor, başka bir şey mi bilemiyorum ama karşılaşmayı ringin kenarından takip ediyordu. Gerçi maçı mı izliyordu, cep telefonuyla mı oynuyordu sürekli belli değil. Gerçi çok maçı böyle takip ediyor gibi durmuyordu. Böyle de bir detay var. Bir maç daha vardı ağır siklette. Justis Suni, Avustralyalı, en son Fabio Wardley'e kaybettikten sonra Justis Suni de artık eskide kaldı gibi düşünmeye başladığımız sıralarda çıktı. Dün gece Fraser Clark'ı yendi arkadaşlar. İngiliz rakibini mağlup etmeyi başardı. Clark da çok sağlam bir boksör. Onu yenince tekrar göz doldurdu. Justice Mooney. Well, David Hay. 10 round sonunda rakibini yendi ama 96-94, 96-94 verdi iki hakem. Bir hakem de 95-95 beraberlik verdi. Maç böyle bitti. Justis Suni geri döndü. Londra'daki boks gecesiyle alakalı anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Programı beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bu çok önemli. Siz like yaptığınız zaman başka kişilerin önüne de bu video gidiyormuş. O yüzden bizim için çok değerli. Bunun yanı sıra yorumlarda bulunun. Hatalı bilgiler verdiysem düzeltin. Yeni bilgiler geldiyse altına yazın. Arkadaşlar bakın şu da olmuş falan diye. Hepsinden önemlisi bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra yükleyeceğim her videoya, bakın bildirim açmak bu yüzden çok önemli. Her videonun ilk yorumunu yapan kişiye hediyem olacak. Artık tişört mü olur, başka bir şey mi olur? Onu sürpriz olarak göreceksiniz ama Kayıp Madalyon kitabımdan hediye de verebilirim. Fight Club tişörtü de hediye edebilirim. Bundan sonra yükleyeceğimiz maç sonu videolarından yalnız, hepsinden değil, sizlere bir hediyem olacak. O yüzden sıkı takipte kalın ki bildirimleri de bu yüzden açmanız çok değerli artık sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Gökhan'ın maçı var UFC'de bu hafta, önümüzdeki hafta. Gökhan Kanadalı Tanner'la dövüşecek. Biz de o maçın takipçisi olacağız. Arkasından ya zaten acayip maçlar devam edecek. Fight Club Türkiye'de takipte kalın. Hoşçakalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.